Bir sabah, Stockholm sokaklarında yürüyen Magnus'un elini bir kapıya yaklaştırması herhangi bir günden farklı değildi. Ama Magnus'un eli sıradan değildi. Avucunun içindeki küçük RFID çipi kapıları açıyor, ödeme yapıyor, hatta kimlik doğrulaması gerçekleştiriyordu. Magnus, modern çağın cyborglarından biriydi. Merhaba değerli izleyiciler, ben Süha. Teknolojinin insan bedeniyle birleştiği bu ilginç dünyaya bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Biohacking, insanlık tarihinin belki de en cesur konularından birisi. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görülen bu pratik, şu anda aramızda yaşayan binlerce insanın günlük gerçekliği. MIT Teknoloji Laboratuvarı, biohacking'i insan biyolojisini optimize etme ve geliştirme amacıyla yapılan sistematik müdahaleler olarak tanımlıyor. Biohacking aslında yeni bir kavram değil. İnsanların biyolojik kapasitelerini artırma çabaları eski çağlardan beri var. Örneğin eski Yunan sporcuları performanslarını artırmak için özel diyetler ve antrenman yöntemleri kullanırdı. Modern anlamda biohacking ise 20. yüzyılda genetik mühendisliğinin ve teknolojik implantların gelişmesiyle başladı. 2000'li yılların başında ise amatör biyologların garaj laboratuvarlarında gerçekleştirdiği deneylerle bu hareket popülerlik kazandı. Bugün biohacking, bireysel sağlık yönetiminden genetik düzenlemeye kadar geniş bir alanı kapsıyor. Peki, bu gerçekten mümkün mü? Cevap, biyolojimizin esnekliği ve teknolojiyle ne kadar uyumlu olabildiğimizde gizli. Silikon Vadisi'nin optimizasyon çılgınlığı bu trendi adeta bir yaşam felsefesine dönüştürdü. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in günde tek öğün yeme deneyleri, Google mühendislerinin nootropik ilaçlarla zihinsel performanslarını artırma çabaları, bunun en çarpıcı örnekleri. Biohacking bir spektrum. Nutrigenomik ile başlayıp vücuda yerleştirilen teknolojik implantlara kadar uzanıyor. Bir yanda beslenme alışkanlıklarıyla gen ekspresyonunu değiştiren araştırmacılar. Öte yanda garaj laboratuvarlarında deneyler yapan bağımsız biyologlar ve vücuduna çip implant ettiren vücut mühendisleri. Gerçek bir biohacking örneği olarak ABD'li biohacker Amal Gravstra'nın çalışmaları dikkat çekiyor. Amal, kendi tasarladığı RFID ve NFC çiplerini hem kendisine hem de diğer biohacking meraklılarına uygulayarak insanların kapı kilitlerinden bilgisayarlara kadar çeşitli cihazları sadece bir el hareketiyle kontrol etmelerine olanak sağlıyor. Gravstra'nın projeleri, biohacking'in gündelik hayatı nasıl dönüştürebileceğine dair somut bir örnek sunuyor. Genetik hackleme, CRISPR teknolojisiyle bambaşka bir boyut kazandı. Örneğin, Çin'de bir bilim insanı, genetik düzenleme ile doğacak bebeklerin HIV'ye karşı bağışıklık kazanmasını sağlamak için gizlice deneyler gerçekleştirdi. Bu deneylerin sonuçları dünya çapında yankı uyandırdı, hem etik tartışmalara yol açtı, hem de biyoteknolojinin gücünü gözler önüne serdi. Peki, bu tür müdahaleler bizi nereye götürebilir? İnsan genetiğine bu kadar ileri düzeyde müdahale etmek, bir yandan büyük fırsatlar sunarken bir yandan da Pandora'nın kutusunu aralıyor olabilir mi? Elon Musk, biohacking ile ilgili çalışmalarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Neuralink şirketi, insan beynine yerleştirilebilecek bir çip geliştirerek sinirsel bağlantıları artırmayı ve nörolojik hastalıklara çare bulmayı hedefliyor. Musk'ın bu vizyonu, insan zihninin yapay zeka ile entegrasyonunu mümkün kılmayı amaçlıyor. Örneğin, Hollywood yıldızı Chris Hemsworth, genetik testler yaptırarak sağlığını optimize etmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Tüm bu örnekler, biohacking'in yalnızca bir trend değil, global ölçekte benimsenen bir dönüşüm olduğunu gösteriyor. Peki, bu ilerlemeler bizi nasıl bir geleceğe taşıyacak? Biohacking dünyasında düşündürücü ve şaşırtıcı pek çok örnek bulunuyor. Örneğin, İskandinavya'da bir grup biohacker, deriye entegre edilen biyosensörlerle gerçek zamanlı kan şekeri, oksijen seviyesi ve stres hormonlarını takip edebilen bir sistem geliştirdi. Bunun dışında dünyanın farklı yerlerinde
İnsanlar vücutlarına küçük LED implantları yerleştirerek sanat ve teknolojiyi birleştiriyor. Bir diğer ilginç gelişme ise Avrupa'da bir biyoteknoloji şirketinin hafızayı geliştirmek için nöronal aktiviteyi artıran özel bir beyin çipi üzerinde çalışıyor olması. Tüm bu gelişmeler biohacking'in potansiyelini ve ne kadar yenilikçi bir alan olduğunu gözler önüne seriyor. Mikrobiyom hackleme gibi yeni trendler de ortaya çıkıyor. Yale Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nın araştırmaları, bağırsak bakterilerinin manipülasyonunun zihinsel ve fiziksel performansı etkileyebildiğini gösteriyor. Fekal transplanttan özel probiyotik kokteyllerine uzanan deneyler, insan bedeninin ne kadar esnek olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak her güç gibi biohacking de etik sınırları zorluyor. Princeton Biyoetik Merkezi'nin sorduğu kritik sorular havada. İnsan geliştirme ne zamana kadar etik? Bu müdahaleler toplumsal eşitsizlikleri derinleştirir mi? Genetik müdahaleler gelecek nesilleri nasıl etkileyecek? London School of Economics'in öngörüsü net. 2050'ye kadar insan kapasitesi dramatik şekilde artabilir. Ama bu toplumsal ayrışmayı da beraberinde getirebilir. Belki de asıl soru şu: İnsan doğasını değiştirme hakkına gerçekten sahip miyiz? Biohacking, insanlığın kendini aşma arzusunun modern bir yansıması. Kimimiz için ürkütücü, kimimiz için umut dolu. Ama bir şey kesin, değişim kapımızda ve artık geri dönüş yok. Biyoteknolojik ilerlemelerin etkisiyle insanlık kendini yeniden tanımlama aşamasında. Bu dönüşüm sadece bireylerin değil, toplumların yapısını da kökten değiştirebilecek bir güce sahip. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.